Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle elimde görmüş olduğunuz bu çanta yapımını paylaşacağım. Çiçekli çanta yapımını paylaşacağım. Şimdi bitirdim. Hemen sizlerle paylaşmak istedim. Bekletmeden böyle bayram öncesi paylaşmak istedim. Çünkü ben bayram kombinimde kullanmayı düşünüyorum. Çok güzel oldu, bayıldım. Toplamda gövde bölgesinde 24 tane çiçekten oluşuyor. İlk önce çiçekleri yaparak başlayacağız. Daha sonra çiçekleri yaptıkça birleştirmesini yapacağız. Hani yap bırak daha sonra birleştirme yapmayacağız. Dikerek değil, örerken birleştirme yapacağımız için birleştirerek ilerleyeceğiz. Hem birinci sırada hem de ikinci sırada elimden geldiğince detaylı bir şekilde birleştirmeyi göstereceğim ki aklınızda herhangi bir soru işareti kalmasın ya da aklınız karışmasın diye. Çünkü çiçek birleştirmesi birazcık böyle aklınızı karıştırabilir. Onun sonrasında çiçeklerimizi gövde kısmını tamamladıktan sonra tüleme işlemi yapıyoruz ki çiçekler bu şekilde dümdüz durabilsin. Daha sonrasında çiçeklerimizi yapıp ütüledikten sonra taban kısmını yapıyoruz. Taban kısmını örüyoruz. Ördükten sonra birleştirmesini yapacağız. Onu da örerken birleştirme yapıyoruz. Şurada bir püf noktası var bakın. Bu kısmı ördükten sonra ikinci sırasında tabanda birleştirme yapıyoruz. Daha sonrasında şu üst kısımda bir püf noktamız var. Bakın şu noktalarda bir püf noktamız var. Onları yapıyoruz. Daha sonra üzerine sık iğne giderek tamamlıyoruz. Askılarımızı da yaptık mı çantamız tamam. Ben içerisine şeffaf bir astarlama ya da hani elimde olan bir kumaştan kese dikip atarak kullanmayı düşünüyorum. Çünkü bu şekilde kullanım birazcık zorlayabilir. Delikler büyük olduğu için kullanım açısından bu şekilde birazcık zorlayabilir diye düşünüyorum. Tamamen size kalmış bir şey. Siz de benim gibi kese yaparak ya da işte şeffaf astarlama yaparak kullanabilirsiniz. Çünkü renkli kumaş kullanırsak model göstermeyeceği için renkli astarlama yapamayız bu çantamızda. Modelde de bu şekilde zaten. O yüzden ben de sadece kese ya da şeffaf bir astarlama yaparak kullanmayı düşünüyorum. Boyut olarak da bence gayet güzel oldu. Böyle orta boy bir çanta oldu. Şimdi mini olarak geçiyor ismi ama bence boyutu bu şekilde. Zaten nasıl daha küçük çalışabilirsiniz. Onu da video esnasında bahsedeceğim. O yüzden uzun uzadıya tekrar anlatmak istemiyorum ama bence ideal bir boyutta olur. Çünkü manken taktığında şu an ayağa kalktığımı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakar mısınız boyutuna? Gayet güzel oldu. Mankende de duruşunda bakın pembe renginde şu şekilde bir görüntü vardı fotoğraf ve bence bu boyuttaydı. O yüzden ben de bu boyutta çalıştım. Ama sayılarını işte tamamen kendim oluşturduğum için boyut olarak farklılık gösterebilir. Siz daha küçük çalışmak isterseniz dediğim gibi video esnasında nasıl küçük çalışabileceğinizden kısaca bahsediyorum. Benimle birebir çalışırsanız bu boyutta bir çantanız olur. Bence çok güzel. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Her zaman söylüyorum düşünceniz benim için oldukça önemli. Çünkü ben bu modeli görmemiştim. Instagram'da bir takipçimiz benimle paylaştı ve değerlendirip hemen yapmak istedim. Öncelik verdim çünkü çok güzel gözüküyordu. Attığınız tüm fotoğrafların ekran görüntüsü alıyorum. Sıralama yapıyorum. Sırayla hepsini yapacağız. Sadece çok sıkılın istemiyorum. Çünkü bazılarınız çantadan sıkılıyor. Ne kadar çok çanta isterse de sıkılanlar da var. O yüzden ara ara farklı projede paylaşacağım ve marka challenge videolarımıza devam edeceğiz. Çünkü ben de çok seviyorum bu şekilde çalışmayı. Dediğim gibi şimdi yapılışına geçelim isterseniz. Öncelikle ipimden bahsetmek istiyorum. Bu modelimde K tip kullanacağım. Bence modelde de K tip kullanılmış. Çünkü çiçeklerin sert bir yapı olması gerekiyor. K tip ya da rafya ipiyle yapılabilir. Bence koton iple yapılamaz. Çünkü aynı formda bir çanta elde edemeyiz koton ip ile yapılırsa. Sert bir ip kullanmamız gerekiyor ki böyle çiçekler kalıp gibi durabilsin diye düşünüyorum. K tip kullanacağım. O yüzden modelde zaten bu renkte yapılmış. Bir tane pembe tonu var, bir tane de turuncu tonu var, bir de yeşil. Ben yeşil yapacağım. İpim 200 gram kadar bir ip. Yaklaşık 25 TL ya da 20 TL gibi bir ödeme yaptım ipim için. Ve 4 milim tığ kullanarak modelimizin başlangıcını yapacağız. Öncelikle çiçeklerimizi yapacağız. Daha sonrasında taban kısmını ve çantamızın üst kısmını yaparak tamamlayacağız. Şöyle bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincir çektikten sonra birinci zincirin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum ve ilmeğimin içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. Bakın bu şekilde bir tane halka elde ettim. Daha sonrasında 1,
Bir tane zincir çektim. Halkanın içerisine batıyorum. Tek seferde çektim. Bir tane sık iğnemi yaptım. Tekrardan halkanın içerisine döndüm. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Burada zinciri saymıyoruz. 2 tane sık iğne yaptım. Devam ediyorum. 2. Sıra sonunda 12 tane sık iğneye ulaşıyoruz. Ve şöyle birinci sık iğnenin tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıyorum ve sıramı tamamlıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çektim. Bakın ilmek yürütme yaptım. Aynı boşluğun içerisindeyim. 12 tane zincir çektim. Burada şurada böyle boşluk oluştuğu için bakın bir tane boşluk atlama yapmadan direkt diğer boşluğa batıyorum. Yani buradaki boşluğumuzda ya şu anda zincir çektim. İkinci boşluğumuzdan şöyle tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. İlmeğimi içerisinden geçirip ilmek yürütme yaparak bakın bu şekilde bir halka oluşturuyorum. Yani çiçeğimizin yaprağını oluşturuyoruz. Daha sonrasında tekrar 12 tane zincir çekiyorum. 2, 12 tane zincir çektikten sonra başlangıçta ne demek istemiştim? Bakın şimdi buradaki boşluğu şu an buraya battık. Burada bir tane boşluk atlıyoruz. İkinci boşluğun içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütme yapıyorum. İkinci yaprağımı yaptım. Burada ilmek yürütme yaptığımız noktada böyle gözüme fazla boşluk geldiği için birincide bir tane boşluk atlamadan ikinci boşluğun içerisine batıyorum. Yani ilmek yürütme yapıyorum. İkincisinde ise bir tane boşluk atladım. Aslında devamında da hep bir tane boşluk atlayarak ilerleyeceğiz. Şimdi 12 tane daha zincir çekiyorum. 12 tane zincirimi çektim. Bir tane boşluk atlıyorum. Diğer boşluğun içerisinden battım. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirdim. Burada ilmek yürütme yapıyorum. Yani sık iğne yapmıyoruz. 1, yine 12 tane zincirimi çektim. Bir tane boşluk atladım. Diğer boşluğun içerisine ipimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. Bu şekilde 4 tane yaprağa ulaşmış olduk. Devam ediyorum. Bir tane boşluk bıraktım. Diğer boşluğun içerisine batıyorum. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirdim. 5 tane yaprağımız oldu. 1, 2, 12 tane zincirimi çektim. Bir tane boşluk atladım. Diğer boşluğumuzun içerisine batıp ilmek yürütmemi yaparak toplamda 6 tane yaprağa ulaştığımda çiçeğimizi tamamlamış oluyoruz. Şimdi bakın burası ilmek yürütme yaptığımız nokta. Oraya batmıyoruz. Son boşluğuma da batarak sıramı tamamladım. Şimdi direkt bakın bu şekilde ilmeğim tığımda. Direkt şuradaki birinci halkanın içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim içerisinden. Ve bir tane sık iğne yaparak başlangıcımı yaptım. Direkt bakın halkanın içerisine battım. Bir tane sık iğnemi yaptım. Şimdi devamında aynı halkanın içerisine batarak sık iğneler yapacağız. Şu şekilde yapıyorum. Çok sıkı yapmamaya çalışın. Yani çok sıkıdan kastım sık sık yan yana yapmamaya çalışın. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi 8 tane sık iğne ile ben tam orta kısmına gelmeyi amaçlıyorum. Bakın ona göre ayarlama yapıyorum. Sizin de zamanla eliniz alışacak. Tabi bu sayıyı ben belirledim. İlla ki 8 tane sık iğne ile ortaya gelmeniz gerekmiyor ama bana göre eşit bir ölçü olduğu için ben 8 tane sık iğne ile tam şu tepe orta kısmında oluyorum. Devam ediyorum. 9 olmuştu. 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Bakın 16 tane sık iğne yaptım bu halkamızın içerisine. Daha sonra şu ilmek yürütme yaptığımız kısım var ya, hani boşluk bırakıp atlayıp yapraklar arasında ilmek yürütme yaptığımız kısım. Oradan şu alttaki sık iğnenin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim.
bir tane ilmek yürütme yapıyorum. Aynı az önce ilmek yürütme yaptığımız gibi. Daha sonrasında bakın ipim arka kısımda bu şekilde, yani daha doğrusu bunun içerisinde duruyor. Bakın bu şekilde. Ben de şuradan hemen tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Bir tane sık iğne yaparak yandaki halkanın içerisine geçtim. Bakın yandaki halkanın içerisine geçtim. Daha sonrasında birinci sık iğnemi yapmıştım. Devam ediyorum. 2 3 16 tane sık iğne yaptım. Sıramı tamamladım. Şimdi az önceki söylemiş olduğum noktaya geldim. Bakın diğer yaprağı atlayacağım ya. Şuradaki ilmek yürütme yaptığımız kısımdan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Arkadan ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Ve burada bu yaprağımızı tamamlamış oluyoruz. Hemen yandaki yaprağın içerisine, halkanın içerisine batıyorum. İpimi çekip ilmeklerimin arasında ipi çekerek bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar hep bu şekilde ilerleyeceğiz. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Her yaprağa 16 tane sık iğne yapıyorum. Daha sonrasında çünkü 8'de tam şu orta kısımda olmaya çalışıyorum ve birleştirme yapacağımız için o sayıyı vermek istedim size de. 8. sık iğnemizde ilmek yürütme yaparak diğer çiçeklerimizle birleştirme yapacağız. Ama eğer çok boşluklu olursa ya da bu yaprak size bu şekilde büyük gelirse, ben biraz büyük çalıştım çünkü. Mesela 10 tane zincir çekerseniz, daha az sık iğne yaparsanız daha küçük çiçek çalışabilirsiniz. Bence ideal bir boyuta aslında. Şimdi ben bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayıp geliyorum hemen. Şimdi ben sıra sonuna geldim. İlmeğimi bakın burada bırakıyorum. Tamamladıktan sonra, tüm sık iğnelerimi yaptıktan sonra şöyle arka kısmından tığımı çekiyorum. Ve ipimi arkaya çektim. İlmeğimi daha doğrusu arka kısmına çekiyorum. Arka kısmına çektikten sonra burada 1 2 tane zincir çekerek tamamlıyorum. Şu şekilde sıkınca bakın tamamlanmış oluyor ve çiçeğimizi de bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Çok güzel bir çiçek olmadı mı? Ben çok beğendim. Şimdi çiçeklerimizi bu şekilde çalışacağız ama sadece bir tanesini bu şekilde çalışacağız. Biz tüm çiçeklerimizi oturup hani motiflerde yaptığımız gibi öremiyoruz. Birleştirerek ilerlememiz gerekiyor. Çünkü örerken birleştirme yapacağız. Dikme yapmayacağım. Örerken birleştirme yapacağım. Şimdi bir tanesi bu şekilde yaptık. Ben bir tane daha örüp geliyorum. Beraber birleştirmesini yapacağız. Çiçeği ördüm, geldim, birinci yaprağın başlangıcını yaptım, sık iğnesini yaptım, yani tam orta kısmına kadar ilerledim. Şimdi ilmeğimi bu şekilde bırakıyorum. Hemen buradan şöyle tam orta kısmından tığımızı geçiriyoruz. Yaprağın orta kısmından sık iğnenin içerisinden tığımızı geçirdik. İlmeğimizi taktık tığımıza, buradan çekiyoruz. Daha sonrasında tekrar aynı yaprağa dönerek bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde birleştirmemizi yapmış olduk. Bir tane sık iğnemi yaptım ve devam ediyorum. Sıra sonuna kadar, yani yaprağın sonuna kadar sık iğneye devam ediyorum. Sıramı tamamladım. Boşluktan şöyle bakın, sık iğne yaptığım noktadan boşluktan tığımı geçirip ilmeğimi yürütüyorum. Daha sonra karşı yaprağa atladım. Bir tane sık iğnemi yaptım. Ve orta kısmına kadar sık iğne yaparak ilerliyorum yine. Tam orta kısmına geldiğimde, yani ben 8 tane sık iğne yapıyorum. Başta da söylemiştim, 8 tane sayıyorum. 8 tane sık iğne yaptıktan sonra ilmeğimi bırakıyorum. 2 tane yaprak birleştirme yapacağız. Yandaki yaprağı, bakın birinciyi burada birleştirme yapmıştık. Şimdi yandaki yapraktan şöyle orta kısmından tığımı geçirdim. İlmeğimi taktım içerisine. Ve içerisinden çekiyorum. Bakın buraya çektikten sonra tekrar dönüyorum. Aynı yaprağımın içerisine sık iğnemi yapıyorum. Ve ikinci birleştirmemizde bu şekilde yapmış oluyoruz. Devamında şimdi devam ediyorum. Aynı şekilde ilerleyeceğim. Şimdi bakın bu şekilde ilerledim. Şurada birleştirme yapmıştık. 2 tane birleştirmemizi yaptıktan sonra bir tane daha boşta bırakıyorum ve devam ettim. Şimdi ben bunun dışında başlangıçta 4 tane, bakın şu şekilde birleştirme yaparak çiçeklerimi birleştirmiştim, 4 tane. O yüzden size çift taraflı birleştirmeyi göstermek istiyorum. Şimdi burada 4 tane yaptım ya. Size birinci motifimizin yapımını ve bir tane yandan birleştirmeyi gösterdim. Şimdi diğer tarafını, hani bir çiçekle çift taraflı nasıl birleştiriyoruz onu da göstermek istiyorum. Bu şekilde ilerledikten sonra
İlk şu kısmını birleştirdikten sonra bir tane dal boşluk kaldı. Yine orta kısmına kadar ilerledim. Şöyle döndürdüm. Burada da bakın 2 tane dal birleştirilmişti. Bir tane ortada kaldı. Şimdi şu dalın orta kısmından şöyle tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Hemen diğer yaprağa dönüyorum ve sık iğne yaparak devam ediyorum. 8 tane sık iğne yaptıktan sonra bakın şuradaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çektim. İlmek yürütmemi yaparak bu yaprağımı kapatmış oldum. Yandaki yaprağa atlıyorum. Hemen bir tane sık iğnemi yaptım. 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne yaparak tam orta kısmına geldim yaprağa. İlmeğimi bırakıyorum. Diğer yaprağımızın tam orta kısmından tığımızı geçirdikten sonra ipimizi takıyoruz. İçerisinden çektim. Geriye dönüp yaprağıma sık iğne yaparak tamamlıyorum. Şöyle devamını yaparım. Bakın bu şekilde birleştirmiş olduk. Hem buradan birinci motifimizi diyorum, hep motif yaptığımız için birinci çiçeğimizi hiç birleştirme yapmadan ördük. Daha sonra yanına ikinci çiçeğimizin birleştirmesini yaptık. Daha sonrasında diğer çiçeğimizin birleştirmesini yaptık. Diğer çiçeğimizin birleştirmesini yaptık şeklinde ilerliyoruz. Ben size fikir olması açısından bir tane çiçekte hem hem sol tarafta hem de sağ tarafta birleştirme nasıl olur onu göstermek istedim. Arada birer tane yaprak boş bırakıyoruz. Bir tane yaprak da şimdi bu tarafta boş kalacak. Ben bu şekilde ilerleyip tamamlıyorum çiçeğimi. Son yaprağımı tamamladım. Şuradaki ilmek yürütme yaptığımız noktadan tığımı geçirdim. Arka tarafa çekiyorum ipimi. 2 tane zincir çekerek ipimizi kesiyoruz. Arka tarafa çekiyorum ki önde görüntü olarak kötü bir görüntü oluşturmasın diye arkaya çekiyorum. Arka tarafta düğümleyerek ipimi kesiyorum. Tamamlanmış oldu. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla 4 tane çiçek ön kısmında çantanın, 4 tane arka kısmında. Şu anda benim 6 tane çiçeğim oldu. 6 tane çiçek yaptım. 4 taneyi şu şekilde, şuradaki 2 tanesini şöyle arka tarafa gelecek şekilde çeviriyoruz. Önde büyüklüğümüz bu kadar. 4 tane çiçeğimiz var. Çiçekler gayet güzel gözüküyor. Şimdi ben devam edeceğim. Bu ilk sıramı tamamlayıp geleyim. Daha sonra şu üst kısımlara birleştirmeyi göstereyim. Çünkü genelde birleştirme kısımları çok kafa karıştırıyor. O yüzden ayrıntılı bir şekilde göstermek istiyorum. Dediğim gibi 2 tane daha çiçek görüyorum. Taban kısmımızı belirleyelim öncelikle. Daha sonra diğer sıra, ikinci sıraya geçiş yapalım. Daha sonra üçüncü sıranın yerleştirmesini yaparak ilerleyeceğiz. Hemen tamamlayıp geliyorum şimdi. Taban kısmımız için bakın bu şekilde 8 tane motifimi tamamladım. Her tarafını birleştirdim. Şu şekilde kenar kısımları. Yani bu şekilde düzenlediğimizde şu an ütülenmemiş hali olduğu için çiçekleri tam göremiyorsunuz ama şu şekilde bir yapısı var. Burası kenar kısmı. Önde 4 tane, arkada 4 tane şeklinde toplamda 8 tane motif sabitlemiş olduk. Şöyle düzelteyim. Bakın önde 4 tane, arkada 4 tane şeklinde birleştirmiş olduk. Burası bizim birinci kısmımız, taban kısmımız diyorum. Birinci sıra diyeyim, tabanın üstü ilk sıramız bu şekilde çiçeklerde. Şimdi üstün ikinci sıramızın geçişini yapacağız. Çiçeğimi tamamladım, geldim yani sık iğne orta kısmına kadar ilerledim. Şimdi şuradan başlamak istiyorum. İkinci kısmını yapıyorum dediğim gibi. İkinci kısmında da birkaç tane birleştirme göstermek istiyorum, yerleştirmeyi. Çünkü aklımız karışsın istemiyorum. Birinci kısımda ne yaptık? Sadece şu yan kısımlarda 2 yaprak 2 yaprak birleştirdik ve bu şekilde döndük geldik. Hepsini birleştirmiş olduk. Şimdi şu kısımlara bakın. Öne 1, 2, 3 tane çiçek yerleştireceğiz. Bu şekilde tuttuğumuzda. Normalde şu tarafa doğru gideceğiz ama ben sizin görebilmeniz için bu şekilde tutuyorum. 1, 2, 3 tane çiçek yerleştireceğim.
Birer tane de yanlarda dönüş için çiçek yerleştirmiş olacağız. Şimdi 3 tane çiçeğimizi ön kısmına yerleştirmeyi yapalım. Bunu tamamladım, geldim. Şöyle ilmeğimi bırakıyorum. Birinci çiçeğimin şöyle tam görebilmeniz için bakın şurada ilk şu üstteki, bakın burada birleştirdiğimiz 2 tane yaprağımız var. İlk şu üst kısımdaki birinci yaprağı alıyorum. Buradaki de birleştirdiğimiz yaprak var. Şu ortada boş bırakmıştık yani birleştirirken bir tane yaprağımız. O yaprağımızın orta kısmından tığımı geçirdim. Bakayım, tam orta kısmı şurası. Orta kısmından şöyle tığımı geçirdim. İpimi taktım. Tığıma çekiyorum ve geriye döndüm. Sık iğnemi yaptım. Yaprağımı sık iğnelerimi yaparak tamamlıyorum hemen. Tamamladıktan sonra ilmeğimi bırakmıyorum, pardon. Tamamladıktan sonra sık iğnenin ortasından tığımı geçiriyordum. Şu alttaki ilmeğim kaçtı. İpimi çekip ilmeğimi içerisinden geçip bir tane ilmek yürütme yapıyorduk bu noktada. Daha sonrasında yandaki yaprağın başlangıcını yapıyorum. Hemen birinci sık iğnemi yaptım. Evet, birinci sık iğnemi yaptım ve devam ediyorum. Orta kısmına ilerleyene kadar sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Şimdi tam orta kısmına geldiğimizde burada iki motifin birleştirdiğimiz yaprağımız var. Bakın birinci yaprağımız ortada boş kalan yaprağımıza birleştirme yaptım. Daha sonrasında burada iki motifi birleştirdiğimiz yaprağımız var. Şu şekilde tutuyorum. Hemen kenar kısmına bakın, burası birleştirmişim. Buradaki sık iğnenin içerisinden birleştirmişim. Bir tane boşluk bırakıp şuradaki sık iğneye bakın, bir tane boşluk bıraktım. Burada birleştirmişiz. Bir tane atladım. Diğer sık iğnenin tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çektim. Birleştirdim o noktada. Hemen bir tane sık iğnemi yaptım. Şöyle hatta iki tane sık iğnemi yaptım. Yeterli olacak mı bakalım. Evet. 2 tane sık iğne yaptım. Burada bir tane birleştirdikten sonra döndüğümde 2 tane sık iğne yaptıktan sonra ilmeğimi bırakıyorum. Yine aynı şekilde bir tane sık iğne atlıyorum. Diğer sık iğneden tığımı geçirdim. İpimi taktım ve çekiyorum. Bakın buradaki çiçeğimizdeki daldan birleştirmiş olduk yapraktan. Daha sonra ikinci çiçeğimizdeki yaprağımızdan da birleştirmiş olduk. Direkt dönüşümü sağlıyorum. 1 2 3 şeklinde devam ediyorum. Sık iğneleri şu şekilde tekrar bir göstermek istiyorum. Şimdi bu ütüleyince zaten dümdüz net bir şekilde görebileceksiniz. Bakın bu şekilde birleştirmemizi yaptık. Şöyle tutarsam belki daha iyi anlaşılır olacak. Şimdi bakın ilk yaprağımı birleştirmesini yaptım. Burada boşta olan çiçekteki daldan birleştirmeyi yaptık orta kısmından. İkinci yaprağımızın birleştirmesini hem buradaki çiçeğimizden bir dalından birleştirdik hem de buradaki çiçeğimizin bir dalından birleştirdik. Şimdi aynı şekilde ilerleyeceğim. Üst kısmında 3 tane daldan birleştirme yapmış olacağız. Şimdi şu şekilde sık iğnelerimle yaprağımı tamamlıyorum. Şöyle battım, ipimi çekip ilmek yürütmemi yaptım. Yandaki yaprağıma atladım. Şimdi bunları ilk başta ayrıntılı bir şekilde bahsettiğim için tekrar anlatmıyorum. Hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Çünkü bu noktada birleştirmeden bahsetmek istiyorum. Tam orta kısmına kadar sık iğneyle ilerledim bir yandan konuşurken zaten. Şimdi ikinci çiçeğimizin tepede boş bıraktığımız dalından şöyle tığımı orta kısmından tığımı geçirdim. İpimi takıyorum. Çektim. Geriye döndüm. Sık iğnemi yaparak birleştirmemi yaptım. Ve devamında sık iğnelerimi yaparak yapamadım. Yaprağımızı tamamlayacağız. Şöyle tekrardan bir bakalım istiyorum. Tam bakın bahsettiğim gibi orta boşluk kısmında yerleştirme yapmış olduk. İkinci kısımda, ikinci sıramızda, yani çantamızdaki çiçeklerin ikinci sıramızda ilk ortaya yerleştirdiğimizde 3 dal birleştirmiş olduk. Bakın 3 dal da boşta kalacak. Birinci dalımız birinci çiçeğimizden, ikinci tam şöyle gösterirsem orta kısmında 2 dal yapıyoruz. Hem buradaki hem buradaki çiçeğimizden birleştirmiş olduk. Devam ettik, tamamladık, devam ettik. Buradaki
ikinci çiçeğimizi ortadaki boş dalından da birleştirme yaptık. Şimdi bu şekilde devam edip çiçeğimi tamamlayacağım. Diğer çiçeğimizin birleştirmesine geçeceğiz. Şimdi diğer çiçeğimi birleştirme kısmına kadar ilerlettim, geldim. Şu şekilde ikinci sıramızı yapmaya devam ediyoruz. Ben döndürüyorum ki aklınız karışmasın, hani böyle net bir şekilde görebilin diye bu şekilde döndürüp de yapıyorum. Şimdi ilk çiçeğimizi birleştirmesini yapmıştık. Üstü 3 tane kalmıştı. İkinci çiçeğimizin şu orta boşluk kısmında ikinci çiçeğimizin yerleştirmesini yapıyoruz. Dediğim gibi birleştirme kısmına kadar ilerledim, geldim. İlmeğimi bıraktım. Bırakamıyorum, bıraktım. Burada ilk şuradaki bakın 3 tane dal boştaydı ya, bu taraftaki şu boştaki dalı tutuyorum. Ay, yapamadım. Boştaki daldan tam orta kısmından iğnemi, tığımı geçirdim. İpim ucuna takıyorum. İlmeğimi çektim. Geriye döndüm. Sık iğnemi yapıyorum. 1 2 sık iğnemi yaparak sıramı tamamlıyorum. Daha sonrasında şu alttaki boşluk kısmından tığımı geçirip ipimi çekip ilmek yürütmemi yaptım. Yandaki yaprağı atlayarak bir tane sık iğne yaptım. Devam ediyorum orta kısmına kadar sık iğne yaparak. Şimdi orta kısmına kadar geldim. Burada tek farklı olarak da şuradaki yaprağımızı birleştirdik. Yoksa diğer türlü aynı şekilde ilerleme yapacağız. Bu birinci çiçeğimiz olduğu için bu tarafı boşlukta kaldı. Dönüp geldiğimiz yaprağımızı buraya birleştirme yapacağız. Şimdi aynı şekilde ilerleyeceğiz. Öncelikle şuradaki bakın şuradaki yaprağımızdan birleştirme yapıyoruz. Buradaki birinci çiçeğimizin yaprağına bir tane boşluk bırakıyoruz. Şöyle geçirdim tığımı, ipimi çektim, geriye döndüm, sık iğnemi yaptım. Bir tane daha yapıyorum. 2 tane sık iğne yaptım. İlmeğimi bıraktım. Şimdi şu alttaki yaprağıma bir tane boşluk bırakıp diğer sık iğnenin tepesinden tığımı geçirip ilmeğimi çekiyorum. Geriye döndüm, sık iğnemi yaptım ve devam ediyorum. Şöyle bir kez göstermek istiyorum. Bakın hem buradaki yaprağımı hem buradaki yaprağımdan birleştirmiş oldum ve devam edip tamamlayacağım. Şimdi sık iğnelerimi yaparak orta kısmına kadar geldim. Ve burada da şu 2 tane çiçeğimizi birleştirdiğimiz noktayı birleştirme yapacağız. Şimdi bir tane atlıyorum. Bakın şöyle bir tane atlıyorum dedim. Bir tane sık iğnenin tepesi var ya, şu şekilde onu bırakıyorum. İkinciye batıyorum. Tığımı geçiriyorum. Batıyorumdan kastım da tığımı geçirdim. İpimi çektim. Geriye döndüm. 1 2 tane sık iğnemi yaptım. İpimi bıraktım. Daha sonrasında buradaki yaprağımıza geçiş yapıyoruz. Bir tane atlıyorum. Diğerine batıyorum. Yine aynı şekilde tığımı geçirdim. İpimi çekip geriye döndüm. Yaprağıma sık iğnemi yaptım. Hep aynı şekilde ilerleyeceğim şimdi. Sıramı tamamlıyorum. Şimdi diğer yaprağımda sık iğnelerimi yaparak ortak birleştirme kısmına kadar ilerledim. Şimdi devamında diğer yaprağımın orta kısmına geldim. Alttaki üstte bir tane yaprak boş kalmıştı ya çiçeğimizde. Aynı buradaki yaptığımız gibi aslında. Bir tane yaprağımız boşta kalmıştı alttaki birinci sıradaki. O boşta kalan yaprağımın tepesinden tam orta kısmından tığımı geçirdim. İpimi takıyorum tığıma, çektim. Geriye döndüm, sık iğnemi yaptım. Burada da birleştirmemi yapmış oldum. Şimdi çiçeğimi tamamlayıp gelin, bakın bu şekilde üstteki ikinci çiçeğimizin birleştirmesini tamamlamış olduk. Şimdi ben tamamını tamamlayıp geleyim çiçeğimi. Size yine ayrıntılı bir şekilde sonuçta hani nasıl bir birleştirme yaptığımızı tekrardan göstermek istiyorum. Çiçeğimi tamamladım, geldim. Bakın şu şekilde yakından bitmiş halini göstermek istiyorum. Buradan başlamıştık, bu yaprağımızdan devam ettik. Aynı şekilde ilerledik ve şurada birleştirme yaptık. Toplamda 4 tane yaprakta birleştirme yapmış olduk. Şimdi yandaki çiçeğimize geçeceğiz. Onu da aynı şekilde yapacağız. Bu sıramız için birleştirme yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bir de en sondaki çiçeğimizi beraber birleştirelim isterseniz. Şimdi devamında gelende de aynısı olacak. Bakın yine aynısı olacak. Şöyle döndürdükçe
zaten ortaya yerleştireceğiniz kısmını anlayabiliyorsunuz. Hani şu an bir bütün halinde olduğu için döndüre döndüre yapıyoruz. Şuraya gelecek, şuraya gelecek. Hani boş kısımlarını anlayabiliyoruz artık. Bu şekilde oluşturduktan sonra. Şimdi o şekilde ben ikinci sıramı da tamamlayıp geliyorum. Daha sonra üçüncü sıramızdaki birleştirmelerimizi yapalım. Şimdi sıra geldi son çiçeğimizi birleştirmeye. Ben diğerlerini birleştirdim geldim. Bakın şu şekilde göstermem gerekirse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.'yi beraber yapacağız. Şimdi 8. çiçeğimizi. Bunu da göstermek istiyorum. Çünkü hep hani bir kenar birleştirme yapmıştık ya. Sonra yan kenarı boş bırakmıştık. Yanına motif ilave etmiştik. Bu şekilde ilerlemiştik ya. Bu sefer her iki tarafı böyle yuvarlak halinde birleştirme yapacağımız için aklınız karışmasın diye bu kısmı da göstermek istedim. Şimdi bakın yine birleştirme yapacağım noktaya kadar çiçeğimde ilerledim. Yani ilk yaprakta sık iğneler ilerleme yaptım. Birleştirme noktasına geldim diyelim. Şöyle çeviriyorum. Daha güzel görebilmeniz için. Şimdi bakın birinci çiçeğimizden yaprak kısmından başlıyoruz. Birinci boşta kalan yaprak kısmından başlıyoruz. Ortasından tığımı geçirdim. İlmeğimi çekiyorum. Geriye döndüm. Sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde birleştirme işlemimi yaptım. Şimdi yaprağın sonuna kadar sık iğneler yaparak tamamlıyorum hemen. Sıra sonuna geldiğimde hemen şuradan boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmek yürütmemi yapıp sıramı tamamladım. Yaprağımızı tamamlamış olduk. Yandaki yaprağın başlangıcını yaptım. Sık iğne yaparak atladım. Şimdi orta kısmına kadar yine yapabildiğimiz kadar sık iğne yapıyoruz. Ben genelde 8 tane yapıyorum. Söylediğim gibi 4, 5, 6 hatta 8'i şimdi yapmayacağım. 6, 7 tane sık iğne yaptım. Çünkü 2 tane birleştirme yapacağız. 7 tane sık iğne yaptım. Şimdi burada ikinci yaprağımızda birleştirme yapacağız. Hemen bakın burada başlangıçta birleştirme yaptığımız bir tane sık iğne, hatta şöyle tepesi gözüküyor. Diğer sık iğnenin tepesinden şu şekilde tığımı geçirdim. İlmeğimi tığıma takıyorum. İlmeğimi çektim içerisinden. Geriye döndüm. 1, 2 tane sık iğne yaptım. Bakın burada birleştirmemi yaptım. Geriye döndüm. 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi burası alttaki çiçeğimizin yaprağı. Bir tane şöyle boşluk bırakıyorum. Diğerine tığımı geçirdim. İpimi tığıma takıyorum. Çektim. Birleştirmemi yaptım. Daha sonra tekrar döndüm. Yaprağıma bir tane sık iğnemi yaptım. Devamında yaprağımızı tamamlıyoruz artık. Yapabildiğimiz kadar sık iğne yapıyoruz. 7 tane sık iğne yaptım. 7 örnek olarak söylüyorum. Daha az ya da daha fazla da sık iğne yapabilirsiniz. Orta kısmını ayarlamanız gerekiyor, kendinizin göz kararı. Şimdi bakın alttaki 2 tane motifimizin birleşme noktası var. Sırasıyla ilerliyoruz. Burada birleştirme yaptık. Burada 2 tane birleştirme yaptık. Şimdi burada da ortada 2 çiçeğin birleşme noktası olduğu için burada da çift birleştirme yapacağız. Şurada bir tane ilmek yürütme yaptığımız kısım var. Atlıyoruz. Diğer sık iğnenin tepesinden tığımı geçirdim. İpimi takıp ilmek yürütmemi yaptım. Daha sonrasında yaprağıma döndüm. Bir tane sık iğne yaptım. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. İlmeğimi bıraktım. Şimdi yandakine, bakın yandaki yaprağa geçiş yapıyoruz. Bir tane atlıyorduk. Diğerinin tepesinden, sert olduğu için biraz zor geçiriyorum. İlmeğimi çektim, geriye döndüm, sık iğnemi yaptım. Burada da birleştirmemi sağladım. Daha sonrasında sık iğneler yaparak yaprağımızı tamamlıyoruz hemen. Şimdi diğer yaprağın orta kısmına kadar ilerledim sık iğneler yaparak. Şimdi sıramı tamamladım. Diğer yaprağımın da birleştirme yapacağım noktaya kadar ilerlettim. Şimdi tek dal birleştirmemiz var. Tam orta kısmından şöyle tığımı geçiriyorum. İlmeğimi taktım. İpimi içerisinden çektim ve devam ediyorum. Sık iğneler yaparak yaprağımı tamamlıyorum. Şimdi bu bizim son birleştirmemizdi bu noktadaki. Şöyle birleştirmemi tamamlayacağım. Devamında yaprağımı tamamlayacağım. Şöyle düzeltip gösterebildiğim kadar göstermeye çalışayım.
Şöyle ipimi geriye aldım. Sadece üstte bir tane dal boşta kalıyor. Yaprağımız boşta kalıyor. Şimdi şuradan başladık. Birinci yapraktan birleştirmeye başladık. Daha sonra burada çift yaprağımız vardı. Çift birleştirme yaptık. Yani buradan bir tane birleştirme yaptık. 2 tane sık iğne, bir tane daha birleştirme yaptım. Devamında altta 2 tane çiçeğimiz olduğu için 2 tane, hani alttaki birleştirme yaptığımız 2 tane dalımız olduğu için burada da 2 dala birleştirme yaptık. Bir tane buradan ilmek yürütme yapıp birleştirdik. 2 tane sık iğne yapıp bir tane de buradaki yaprağımızı yaptık. Devamında tamamladıktan sonra yine bir birleştirme noktamız vardı. 2 tane yaprağımız vardı. Bir tane burada birleştirme yaptıktan sonra 2 tane sık iğne, bir tane de buradaki yaprağımızda birleştirme yaptık. Devamında tamamladık. Daha sonra yeni yaprağımızın başlangıcını yaptık. Burada tek dal olduğu için, birleştirme değil tek dal olduğu için başlangıçtaki gibi tek dal birleştirme yapıp tamamladık birleştirmesi. Daha sonrasında yaprağımızı tamamlayacağız. Ve bu şekilde ikinci sıramızda birleştirmesini yapmış olduk. Şimdi tabii bakın bu şekilde bile ne kadar güzel gözüküyor ama ütüleyince dümdüz olacak, çiçeklerimiz daha da güzel olacak. Şimdi üzerine bir sıra daha gideceğiz. Aynısı olduğu için artık hani anlatabildiğimi düşündüğüm için uzun uzadığı onu göstermeyeceğim. Çünkü videomuz yeteri kadar uzun olacak. Ayrıntılı bir çanta çünkü. Üzerinde istediğiniz noktadan başlayabilirsiniz. Artık nasıl yerleştireceğimizi gösterdim. Mesela buraya yerleştiriyorsunuz. Birinci çiçeğinizi başladınız. Devamında yanındaki. Dediğim gibi her zaman şu boşluğa yerleştirdiğinizde, bakın boşluk kısımlarını yerleştirdiğinizde devamında sizi ilerletiyor zaten. Nasıl birleştirme yapacağınızı kavrayabiliyorsunuz, anlayabiliyorsunuz. Yolu takip ederseniz. Yine de takıldığınız bir nokta olursa bana yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi 3. sıramı da aynı şekilde tamamlayıp geliyorum. 3. sıramın da çiçeklerini tamamlayarak, bakın ben çantamın gövde kısmını tamamladım. Hatta ütüledim geldim. Bakar mısınız çiçekler ne kadar güzel ve düzgün duruyor. Hani çiçekleri yaparken böyle aklınıza takılırsa eğer, hani sabit duruyor mu, aynı formda çanta olur mu diye, inanın aynı formda oluyor, gayet güzel oluyor. Elinizi birazcık böyle sıkı tuttuktan sonra ve benimle aynı tığ numarasını kullandıktan sonra bence aynı formda çiçeklerinizi elde edebilirsiniz. Bakın şu şekilde koyduğumda bile gayet güzel oluyor. Şimdi ben bunu ütüledim. Ütülenmiş hali bu, dediğim gibi. Bu şekilde hani tüm sıranızı, 3 sıranızı birleştirme yaptıktan sonra şu şekilde tutarak iç kısmında ütüleme yaptım. Yalnız ütüleme yaparken böyle çiçeklerinizin formunu düzeltme yaparsanız aynı şekilde sabit kalıyor. Yani dengede değil de böyle düzeltmeler yaparak, açarak iyice ütünüzle ütülerseniz şu şekilde, yalnız hani niye içten ütüledim? Üstten ütüleseydim eğer keskin bir yapısı olabilirdi yan tarafta, ama bizim bu şekilde ovalimsi bir dönüş elde edebilmemiz için iç kısmından bu şekilde hani döndüre döndüre şöyle döndürerek ütülememi yaptım ve tamamladım. Bu kısmı yaptıktan sonra diğer tarafını çevirdim şu şekilde. Bir de bu taraftan yaptım. Gayet güzel oldu. Dediğim gibi bakar mısınız? Gayet de güzel gözüküyor. Geldi taban kısmını yapmaya, dediğim gibi. Şimdi zincir çekerek başlayacağız. İsterseniz sayarak ilerleyelim ki istediğimiz sonucu alabilelim. 1, 2, 35 tane zincirimizi çektikten sonra 35. zinciri parmağımla tutuyorum. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. 35. zincirime dönüp batıyorum. İpimi çektim. Tek seferde çekerek bir tane çakma sık iğne yaptım ve dönüşümü sağlamış oldum. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Tek seferde çekerek çakma sık iğne yapıyoruz. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki zincirden tığımı geçiriyorum. Bakın bu şekilde 3 tane ilmeğimiz var. Hepsini tek seferde çekerek çakma sık iğne yapıyoruz. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki zincirin içerisine batıyorum. Tek seferde çekip çakma sık iğnemi yapıyorum. Sıra sonuna kadar her zincire bir tane çakma sık iğne yaparak ilerliyoruz hemen. Şimdi sondan bir önceki boşluğuma, zincirimin içerisine bir tane çakma sık iğne yaparak sıramı tamamladım. Sondaki zincirimizi de yapmıyoruz. Onu iyice sıkıyoruz. Bakın bu şekilde. Sondaki zincirimizi atlıyoruz. Şimdi bir tane çakma sık iğne yaptım. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı noktaya batıyorum. Aynı zincirin içerisine batıyorum. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. 9 tane çakma sık iğne yapıyorum. Bakın son zincirimiz içerisine 9 tane çakma sık iğne yaparak bu şekilde oval bir dönüş sağlamış olduk. Tığımı ipimi bir kez aldım. Yandaki zincire bakın, hemen çakma sık iğnenin karşısındaki zincirin içerisine batıp bir tane çakma sık iğne yapıyoruz. Tığımı ipimi bir kez aldım. Yandaki zincire atlıyorum. Çakma sık iğne yapıyorum. Buradaki çakma sık iğne yapmıştık ya bu sıra boyunca. Onların hemen karşısındaki zincire, aynı zincirin içerisine hatta batarak çakma sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum hemen. Şimdi son zincirime kadar geldim. Tığımı ipimi bir kez aldım. Son zincirimin içerisine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, çekemedim, 7, 8. 8 tane çakma sık iğne yaptım. Çünkü bir tane de 2 zincir çekerek başladığımız nokta var ya, orası olduğu için 8 tane çakma sık iğne yaptım. Daha sonrasında bakın, zincir çektiğimizin tam böyle tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmek yürütmemi yapıyorum. Dediğim gibi 2 zincir çekerek başlamıştık. O yüzden buraya 8 tane yaptım. Bu taraftaki son zincirime değil. Onunla beraber 9 tane çakma sık iğne elde etmiş olduk. Bakın bu şekilde tamamlandı. Şimdi dönüşümüzü sağladık. 2 zincir çekerek bir üst sıraya geçişimizi yapmış oluyoruz. Tığımın ipimi bir kez aldım. Hemen bakın, dibindeki değil yandaki boşluğa batıyoruz. Bir tane çakma sık iğne yaptım. Tığımın ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı noktaya batıyorum. 2, 3 tane çakma sık iğne yapıyorum. Bakın. Bunu arttırma yapıyoruz burada. Dönüp geleceğiz. O yüzden burası bizim birinci başlangıç noktamız olduğu için tam karşısına da arttırma yapacağız. Ama ilmek yürütme yaptığımız için hemen başlar başlamaz burada arttırma yapmamız gerekiyor. Çünkü bu dönüşte artık arttırma yapmıyoruz. Hemen burada birinci başlangıç noktamızda arttırma yapıyoruz. Şimdi ne demek istediğimi şu kenarda daha iyi göreceksiniz. Devamında tığımın ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa batıyorum. Bir tane çakma sık iğne yaptım. Yandaki boşluğa battım. Bir tane çakma sık iğne yaptım. Bu şekilde her boşluğa bir tane çakma sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum hemen. Son kenar kısmıma kadar ilerledim. Bakın son bir tane boşluğum var. Yani son bir taneden boşluktan kastım ise şu arttırma yaptığımız nokta var ya. Ondan öncesinde bir tane boşluğum kaldı. Tığımın üzerine ipimi bir kez alıyorum. Tam bağlantı noktası diyebiliriz. Bir tane çakma sık iğne yaptım. Tekrardan aynı noktaya döndüm. 2, 3 tane çakma sık iğne yaparak burada arttırmamı sağlıyorum. Yandaki boşluğa battım. Bir tane çakma sık iğne. Yandaki boşluğa battım. Bir tane. Yandaki boşluğa batıyorum. Bir tane çakma sık iğne. Bu şekilde az önceki arttırma yaptığım noktaya kadar ilerliyorum. Yani karşılığındaki boşluğa kadar ilerlemiş oluyoruz. Bu kenar kısmında 9 tane çakma sık iğne yaptığımız noktayı bir kez yapıyoruz. O da birinci sıramızda arttırma yapıyoruz. Dönüşümüzü ovalimsi bir görüntü elde edebilmek için. Daha sonrasındaki arttırmalarımızı sadece bu başlangıç noktalarımızda yapıyoruz. Bakın şurada ikisinin tam bağlantı noktasını diğer tarafta da aynı şekilde yapmıştık. Buraya geldim şimdi. 1, 2, 3 tane çakma sık iğne yaptım. Devamında ise her boşluğa bir tane çakma sık iğne yaparak ilerliyorum. Sıramı tamamlıyorum hemen. Sıramı tamamladım, geldim. Bu 9 tane çakma sık iğnemi yaptığım noktadan önceki sıramdayım. Çakma sık iğnemin olduğu boşluktayım. Daha doğrusu sıramdayım diyorum. Tığımı ipimi bir kez aldım. Yine boşluğa batıyorum. Tek seferde çektim. Bir tane çakma sık iğne yaptım. Tekrardan aynı boşluğa döndüm. 2, tekrardan aynı boşluğa dönüyorum. 3 tane çakma sık iğne yapıyorum. Şimdi burada her boşluğa bir tane çakma sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Burayı arttırmamızı yapmıştık. Çünkü tam karşılık gelen kısmı ilk başlangıç noktamız olduğu için. Devamında dediğim gibi sadece her boşluğa tek çakma sık iğne yapıyorum.
Şimdi her boşluğa bir tane çakma sık iğne yaparak sıramı tamamladım. 2 zincir çektiğim noktadan şöyle tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmek yürütmemi yaparak sıramı tamamlıyorum. Bakın bu şekilde sıramızı tamamlamış oluyoruz. Şimdi bu şekilde hep aynı şekilde ilerleyeceğiz. Şuradaki başlangıcımı tekrar bir göstermek istiyorum karışıklık olmaması için. 2 tane zincir çekerek bir üst sıraya geçişimizi sağladık. Tığım üzerine ipimi bir kez alıyorum. Dibindeki deği bir sonraki boşluğun içerisine batıyoruz. 1. Tekrar aynı noktaya döndüm. 2. Tekrardan aynı noktaya döndüm. 3 tane çekemedim. 3 tane çakma sık iğnemi yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa bir tane. Tekrardan yandaki boşluğa bir tane şeklinde ilerleyeceğiz. Yani hep aynı noktada, hep bu birleşim noktalarımız var ya, artırma yaptığımız noktayla dedim, hep ondan bir önceki boşlukta 3 tane çakma sık iğne yaparak arttırmamızı yapıyor olacağız. Ekstra farklı bir şey yok. Şimdi burada mesela şu noktaya kadar ilerliyorum. Yine bağlantı noktasına geldiğimizde şuraya, yani bakın burası bizim arttırma yaptığımız şu orta kısım var ya. Yani 3 tane çakma sık iğnenin sonunda diyeyim. Şu 3 tane battığımızın sonunda tekrardan 3 tane çakma sık iğne yapacağız. Hep bu şekilde ilerleyeceğiz. Karşı tarafta da aynı noktada yapacağız. Dediğim gibi hep aynı şekilde ilerleyeceğiz. Ta ki istediğimiz şu taban ölçüsüne ulaşana kadar devam ediyoruz. Şimdi son sıramdayım. İlmek yürütmemi yaparak bu noktada tamamlıyorum artık. 2 tane zincir çektim sağlam olması için. Bence yeterli uzunlukta oldu. Şimdi kaç sıra yaptığımdan bahsedeyim sizlere. Şu şekilde düzeltmemiz gerekiyor. Kağıt bir esnetme yapıyorum birazcık. Şimdi kaç sıra yaptım? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra boyunca git gel yaptım. Bakın şu şekilde tabana yerleştirdiğimizde hafif boşlukları var. O kadar da olsun. Şimdi ipimizi kestik. Çünkü birleştirme işlemini farklı yapacağız. Burada yapraklarda girinti çıkıntı olduğu için öncelikle bu kısmını örüp düzeltmemiz gerekiyor. Onu şöyle döndürüyoruz. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Hemen bakın şu kenar kısmından başlangıcımızı yapalım. Hatta şu öndeki yaprağımızdan, boşta olan yaprağımızdan yapalım başlangıcımızı. Hemen buraya, şurada 1 2 3 4, evet, 4 tane şöyle üstte, bakın tepe noktasına 4 tane saydım. Şöyle geleyim, 1 2 3 4 tane sık iğne, en üstteki tepe noktasındaki 4 tane sık iğnenin bir tanesinin tepesinden battım, sık iğnemi yaptım. 1, devam ediyorum, 2 3 4, bakalım şöyle tam orta kısmım oldu. Evet, yeterli, 4 tane yaptım. Tığım üzerine ipimi, hatta bir tane daha istiyor sanki, 5 tane sık iğne yaptım. Bakın tepe noktasına 5 tane sık iğne yaptım. 5 tane sık iğnemi yaptıktan sonra bakın şuradaki çukurda kalan kısma geliyoruz. Çukurda birleştirme yaptığımız 2 tane yaprağımıza geliyor sıra. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen birinci noktadan sayıyorum. 1 2 3 4. Dördüncü sık iğnemin tepesine batıyorum. 1 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki sık iğneye batıyorum. 1 2 seferde çekerek ikili trabzanımı yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa batıyorum. 1 2 seferde çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki son sık iğneme batıyorum bu yaprakta ve 4 tane ikili trabzan yapmış oldum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Burada hemen bakın şu birleştirme yaptığımız noktadan itibaren batmaya başlıyoruz. Bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Yandaki boşluğa atladım. 2, yandaki sık iğneye atlıyorum. 3, yandakine atlıyorum ve 4 tane sık iğne yapıyorum. Bu orta çukur kısmına 4 tane bu yaprağımıza, 4 tane bu yaprağımıza 8 tane ikili trabzan yapmış oluyoruz. Bu çukur kısmını birazcık böyle yükseltip dümdüz bir taban elde edebilmek için, çünkü buraya sabitlerken düz bir tabana ihtiyacımız var. Girintili çıkıntılı olmaması gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra sayıyorum. 1 2 3 4 5 tane sık iğne, yani böyle yaprağın tam orta tepe kısmı olacak şekilde sayıyoruz. Daha sonrasında başlıyorum.
Birinci sık iğnenin tepesine battım. Bir tane sık iğnemi yaptım. Devam ediyorum. 2 3 4 5 tane sık iğne yapıyorum. Bakın düz bir görüntü elde etmeye başladık. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen yine şu çukurdaki 2 tane birleştirme yaptım. Yaprağıma geliyor sıra. Dibinden sayıyoruz. 1 2 3 4. Dördüncü sık iğneme batıyorum. 1 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atlıyoruz. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. 3 yandaki boşluğa batıyorum. 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen birinci, bakın yandaki yaprakta birinci birleştirme noktamız olduğu sık iğnenin tepesine batarak başladım. 1 2 3 ve 4 tane ikili trabzan yaparak toplamda 4 burada 4 burada 8 tane ikili trabzan yapmış olduk çukur kısmımıza. Daha sonrasında ne yapıyorduk? Bu tepede tek birleştirme yapmadığımız boşta duran yaprağımıza geliyor sıra. 1 2 3 4 5. Hemen birinci sık iğneye batarak başlıyorum. 1 2 3 4 5 tane sık iğneyi yaptım. Devamında hep aynı şekilde ilerleyeceğim. Bakın çukurdaki yapraklarımıza geldiğimizde 4 tane ikili trabzan, 4 tane ikili trabzan, tepede boştaki yaprağımıza geldiğimizde ise 5 tane sık iğne yaparak sıramı tamamlayıp geliyorum. Sıramı tamamladım, geldim. Son 4 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra bu sık iğne yaparak başladığım noktaya gelmiş oldum. Şöyle ipimi sıkayım. Hemen birinci sık iğnenin tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmek yürütme yaparak sıramı birleştirmiş oldum bu noktada. Daha sonrasında bir iki tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. İkinci sıramızı burada ipimizi kesmiyoruz. Şu şekilde yapacağız. Ben birleştirme yaparak ilerleyeceğim. Zor gelirse ipinizi kesip ilmek yürütme de yapabilirsiniz. Hani bu noktada ilmek yürütme de yapabilirsiniz aslında, ama bir tane sık iğne gitmek gerekiyor bir sıra boyunca. İlmek yürütme yapacaksanız eğer bir sıra boyunca sık iğnenizi gidin gelin, sıranızı tamamladıktan sonra ilmek yürütme yaparak birleştirmenizi yapabilirsiniz. Hemen şimdi şu şekilde yerleştirme yaptığımızda taban birazcık büyük geldi aslında. Tabanımızı önce değil de bu kısmın daralacağını düşünemedim. Bu da daralma olacağı için tabanımızı bu kısmı tamamladıktan sonra da yapabiliriz. Ya da ben bir sıra iptal ettim. Şu anda 5 sıra yapmıştık ya, bir sırasını söktüm. 4 sıra kaldı tabanımız. 4 sıra yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Şu şekilde yapacağım. Evet, böyle tuttuğumuzda tam şuradan mesela karşılık gelen sık iğneden tığımı geçiriyorum. 2 tane zincir çekmiştim ya. Ucuna taktım ilmeğimi. Karşılık gelen sık iğneden boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çektim. Geriye dönüyorum. Birinci hemen dibine değil, biliyorsunuz dibine batarsak arttırma oluyor. Hemen yanındaki boşluğa batıyorum. Bir tane sık iğnemi yaptım. İlmeğimi bıraktım. Yandaki sık iğneden, taban kısmındaki sık iğneden tığımı geçiriyorum. İlmeğimi taktım içerisine. Geriye dönüyorum. Sık iğnenin tepesine batarak sık iğnemi yaptım. İlmeğimi bıraktım. Buradaki boşluktaki sık iğnenin tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekiyorum. Geriye döndüm. Boşluğa batıp sık iğnemi yaptım. İpimi bıraktım. Tabandan, boşluktan tığımı geçiriyorum. İlmeği çekiyorum içerisinden. Geriye dönüyorum. Buradaki gövde kısmındaki sık iğneden batıyorum. İpimi bıraktım. Tığımı taban kısmından geçiriyorum. İlmeğimi geçirdim. Çektim içerisinden. Geriye döndüm. Boşluk kısmına sık iğnemi yapıyorum. Yani aslında farklı bir şey yok. Normalde de bu şekilde birleştirmeler yapıyoruz, biliyorsunuz. İlmeğimi bıraktım. Boşluk kısmından şöyle tığımı geçiriyorum. İpi taktım tığıma. İçerisinden çekiyorum. Çektiğim ilmeği dönüyorum. Boşluk kısmına batıp şöyle sık iğne yapıyorum. Sık iğnemi yaptıktan sonra ilmeğimi bıraktım. Taban kısmındaki sık iğneden şöyle tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çekiyorum. Geriye döndüm. Boşluk kısmına
sık iğnemi yapıyorum. Şu an ikili trabzanların tepesine kadar ilerledim bakın. Hep bu şekilde ilerleyeceğim. Şöyle tabanımızı dediğim gibi öncelikle yerleştiriyoruz. Şu olabilir. Buradaki sayı ile buradaki sayı aynı mı bilmiyoruz. Çünkü farklı farklı yaptık. Farkındaysanız sayarak yapmadık. Bu şekilde yerleştirdiğinizde şöyle tuttuğunuzda buradaki sık iğneler buradaki yeterli olmazsa arada atlama yaparak birleştirme yapabilirsiniz. Hani mesela buradaki sık iğnemiz az, burada fazla ya. Burada döndüğümüzde 2 tane sık iğne yapıp burada tek bir tane sık iğne ile birleştirme yapabiliriz. Umarım aklınız karışmaz. Bunda el ayarımıza göre farklılık gösterecek ve yaptıkça aslında alışacaksınız. Çünkü buradaki sayı ile buradaki sayı mı eşit mi bilmiyorum. Baktığınızda şurada az gelirse dediğim gibi atlayarak da birleştirme yapabilirsiniz. Çünkü ben o şekilde yapıyorum. Şimdi normal bir şekilde sıramı takip ederek birleştirmemi yapıp geliyorum. Şimdi tüm sıra boyunca bakın sık iğne ile birleştirmemi yaptım. Örerken birleştirmemi yaptım. Son boşluğumdayım. Şöyle iki tane zincir çekerek ipimizi kesiyoruz artık. İyice sıkalım. İpimizi daha sonra içeriye çekiyoruz. Bakın bu şekilde tüm kenar boyunca birleştirmesini yaptım. Demiştim ki hani ilmek sayınız fazla gelirse her iki taraf için de geçerli. Atlayarak eşitleyebilirsiniz ama atlamama gerek kalmadı. İlmek sayımız eşit olmuş. Sık iğne sayımız. O yüzden hiç atlama yapmadan normal bir şekilde örerken birleştirmemi tamamladım. Bu şekilde taban kısmını. Daha sonrasında şu üst kısmına geçiyoruz. Üst kenar kısmında da aynısını yapacağız. Taban kısmındaki gibi. Küçük sıramı tamamladım. Geldim. Son 4 tane ikili trabzanımı yaptım. Sık iğnemin tepesinden birinci sık iğnemin tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmek yürütmemi yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Daha sonrasında ipimizi burada kesmiyoruz. 2 tane zincir çekerek ikinci sıramızın başlangıcını yaptım. Hemen dibindeki değil yanındaki boşluğa batıyorum ve sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa atlıyorum, sık iğnemi yapıyorum. Yandaki boşluğa atlayıp sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde her boşluğa bir tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz ta ki sıra sonuna kadar. Sıra sonunda şunu da batayım. Buraya geldiğimizde tepesine batıp ilmek yürütmemizi yapıp sıramızı tamamlıyoruz. 2 tane zincir çekip bir sıraya geçeceğiz ve dibine değil bir sonraki boşluğa batarak başlangıcımızı yapacağız. Bu şekilde 4 sıra boyunca sık iğne giderek çantamızı tamamlayıp geliyoruz. 4 sıra boyunca gideceğim demiştim ama bence 3 sırada yeterli oldu. O yüzden ben 3 sıra sık iğne giderek tamamladım çantamı. Daha sonrasında askı kısmı için bir tanesinin başlangıcını yaptım. Bu şekilde bakın askı kısmımı yaptım. Daha önce de bu şekilde bir askı çalışmıştık. Önceki videolarımı izlediyseniz mutlaka hatırlayacaksınız. Ama ben şöyle düzeltmek gerekiyor bunu. Halat ipin üzerine sararak ilerlemiştim. Hani böyle direkt tutup sarmıştık üzerine. Bu seferki modelde sık iğne yapılmış, üzerine örgü yapılarak yapılmış. Yani halat ipin ya da böyle kalın bir ipin üzerine örgü yapılmış. Benim elimde bu şekilde halat ipi olduğu için ben bunun üzerine direkt örerek yaptım. Şimdi bir tane zincirimi çektim. Kısaca göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde. Halatı bu şekilde elimde tutuyorum. İçerisinden tığımı geçirdim. İpi çektim. Şöyle en uç kısmına getiriyorum. Bakın bu şekilde çektikten sonra sık iğnemi yaptım. Sıkı bir şekilde üzerine sık iğnemi yaptım. Tekrardan şöyle tığımı geçirdim. İpi halatın etrafından çekiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde tığımı geçirip ipi çekip sık iğnemi yapıyorum. Tekrar göstereyim. Tığımı uzatıyorum. İpi çekip sık iğnemizi yapıyoruz. Bu şekilde yapıldığı için modelde ben de bu sefer askımı bu şekilde yaptım. Daha öncekine direkt ipimizi dolayarak yapmıştık. Az önce de söylediğim gibi. Şimdi bu şekilde tamamlayıp geleceğiz. Daha sonrasında ise bunu askımızı tamamladıktan sonra kısaca şu şekilde ölçümden de bahsetmek istiyorum. Yine de fikir olsun. Ben bunu bu şekilde tuttum. Koluma taktım. Takarak denedim. Yani boyunuza göre farklılık göstereceği için deneyerek yapmanız daha iyi sonuç verecektir. Yine de fikir olması açısından şöyle düzeltip 58 santim uzunluğunda ipimi kesmişim. 58 santim uzunluğunda bir askı yapıyorum yani. Bu şekilde tamamen sık iğne ile askımızı tamamladıktan sonra şu şekilde tutup
Bakın hiçbir şekilde gözükmeyecek şekilde sıkı bir şekilde tamamlıyoruz. Daha sonrasında buraya iç kısmını şöyle yerleştiriyoruz. Askımızı. Bakın şu şekilde sık iğne yaptığımız bölgeye yerleştirip bunu buraya dikerek sabitliyoruz. Hepsi bu kadar. Ekstra farklı bir şey yok. İğne yardımıyla bu askıyı buraya dikerek sabitleyeceğiz. Çantamız bu kadar. Daha önce birçok kez askı sabitleme yaptığımız için onu göstermiyorum. Kısaca bu şekilde bahsetmek istedim. Çanta gayet güzel oldu. Boyutundan da bahsetmem gerekirse çiçeklerinizi, çiçeğimin örtüsünü vereyim bir tanesini sizlere. Bakın şu şekilde ölçtüğümde 9 santim ölçüsünde çiçeğin bir tanesi. Bu ütülenmiş hali, tabii ki düzelmiş ütülenmiş hali. Eğer çanta boyutu size büyük gelirse bence çanta boyutu ideal oldu. Mankenin konumdaki fotoğrafında da aslında bu boyutlarda, yani birebir çalışmaya çalıştım ama sayı bilmediğimiz için sayılar tamamen bana ait. Sadece modele baktığımızda sayıları elde edemiyoruz, biliyorsunuz ki sayıları ben oluşturduğum için çiçek yapısı birazcık büyük gelebilir size. Ama çantayı şu şekilde ölçtüğümde bakın 34 santim, şu şekilde ölçtüğümüzde ise 28 santim uzunluğunda. Dediğim gibi ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.